Herkese merhabalar. Bugün dünyanın en çok arananlar listesine adını oldukça derin bir şekilde kazıtmış bir kadını inceliyoruz. Samantha Lived-White. Samantha, İrlanda'da dünyaya gelmiş İngiliz bir kız çocuğuydu. Anne babası ayrı olan, yani geçimsiz bir ailenin çocuğu olan Samantha, babası asker olarak görev yaptığı için terörizmin içinde büyüdü. En yakın arkadaşı Müslümandı. Başlarda klasik bir İngiliz çocuğu olsa da arkadaşından etkilenip Müslüman olmaya karar verdi. Babası terörizmle savaşırken kendisi tam karşı tarafı seçti. Teröristlik. 7 Temmuz 2005 Perşembe günü Londra metrosunda her şey olağan bir şekilde devam ediyordu. Metro, King's Cross istasyonundan kalkmaya hazırlanıyordu. İş saati dolayısıyla oldukça kalabalık olan metro kalkış yaptı. Ve işte tam o anda olan oldu. Beyaz bir ışık, ardından gelen süresiz bir karanlık. Metronun içinde çok şiddetli 3 patlama meydana gelmişti. Bu patlamalardan kısa bir süre sonra bir otobüste de 4. patlama meydana geldi. Bu saldırılarda toplam 52 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 4 patlamada canlı bombalar tarafından gerçekleştirilmişti. En önemlisi de az önce bahsettiğimiz metro patlamasında canlı bombalardan biri, yani Germaine Lindsay, konu başlığımız olan Samantha'nın kocasıydı. Samantha masum rolüne yatsa da işin içinde parmağı olduğu çok açıktı. Saldırıdan sonra bir hafta boyunca kocasının kayıp olduğuna dair herhangi bir bildirimde bile bulunmamıştı. Ve en önemlisi, kısa bir süre sonra dünyaya gelen çocuğunun ismini kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen anlamına gelen şehit koymuştu. Kocasının ölümünden sonra herkesin bildiği o ürpertici lakap takıldı. White Widow, yani Beyaz Dul. Germain ve Samantha 2003'te İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya karşı yaptığı çatışmalara ve savaşlara karşı bir protesto esnasında tanışmışlardı. Soruşturmadan sonra Samantha ortalıktan kayboldu. 6 ay sonra Mombasa, Kenya'da izine rastlandı ve takip altına alındı. Bir süre sonra 2011'de Mombasa'da bir istihbarat üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve bir ev basıldı. Yermain Grant adlı İngiliz bir adamın evinde aseton, hidrojen peroksit gibi bomba yapmada kullanılan maddeler ele geçirildi ve Grant tutuklandı. Mahkemede maddi desteğin Samantha tarafından yapıldığını açıkladı. Bu açıklama üzerine emniyet güçleri Samantha'nın yaşadığına inandıkları villaya gitti. Samantha gerçekten de oradaydı. Ancak kapıyı oldukça sakin bir tavırla açtı ve üzerinde Nathalie Faye Webb adı yazılı sahte kimliği gösterdi ve bir şekilde polisleri kandırmayı başardı. Daha sonra polis olayı fark ettiğinde iş işten geçmiş ve Samantha çoktan izini kaybettirmişti. Haziran 2012'de Mombasa'da bir bar olan Jericho'da Euro 2012 İngiltere-İtalya arasında oynanan maç esnasında bir patlama meydana geldi. Kenya polisi Lived-White'ın tanımına uyan bir kadının 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı saldırıdan kısa bir süre önce barın yakınında görüldüğünü söyledi. Eylül 2013'te El-Şebab adlı terör örgütü tarafından Nairobi şehrindeki Westgate alışveriş merkezine bir saldırı düzenlendi ve 71 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi de yaralandı. Bu saldırıda da Samantha'nın bir payı olduğu iddia edildi. Zaten sık sık Somali merkezli olan bu terör örgütünün ismiyle Samantha'nın ismi bir arada anılıyor ve Samantha'nın üst düzey yönetici seviyesine çıktığına inanılıyordu. Daha sonralarda Samantha'nın izine bir defa rastlanmıştı. Ancak bu rastlama Kenya-Somali sınırında olmuş ve El-Şebab'ın bölgesi olan bu yerde örgütün gücü nedeniyle Samantha'ya yaklaşılamamıştır. Günümüzde Samantha hala yakalanamamıştır. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Samantha'nın IŞİD'e katıldığına inanılıyor. Bugün size anlatacaklarımız bu kadardı. Bu içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basıp daha sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.